Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son haftasına dair önümüze gelen maç özetlerini masaya yatırıyoruz. Bu hafta ortalık gerçekten karıştı. Sürprizler, geri dönüşler, son dakika dramaları bizim görevimizde tüm bu aksiyonun içinden en kritik anları, en akılda kalıcı hikayeleri ve tabii taktiksel detayları çekip çıkarmak. Kesinlikle bir final haftasıydı. Yani sadece skor tabelasının değiştiği değil, aynı zamanda hayallerin ve hayal kırıklıklarının iç içe geçtiği 90 dakikalar izledik. Evet, evet. Bir takım için zafer, öbürünün Avrupa macerasının sonu demekti. Bu yüzden her maçta tansiyon tavan yapmış durumdaydı. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Bence haftanın en çarpıcı geri dönüşlerinden biriyle başlayalım. İtalya'da Atalanta favori gösterilen Chelsea'yi ağırladı ve maç hiç de beklendiği gibi gitmedi. Hiç gitmedi. Maça bakınca Chelsea'nin bayağı hızlı başladığını görüyoruz. Hatta Pedro ile golü de buldular ama o pozisyonda işin ilginç yanı VAR'ın devreye girmesiydi. Yan hakemin bayrağı havadaydı, herkes offside diyordu. Evet, normalde o kadar bariz görünen bir bayraktan sonra VAR incelemesi saniyeler sürer, biter. Ama burada topun Pedro'nun takım arkadaşından çıktığı anla savunmanın pozisyonu arasında yani milimetrik bir hesap yapıldı resmen. Teknolojinin sınırlarını zorlayan anlardan biriydi sanki. Aynen, VAR'ın o açık ve bariz hata prensibinin sınırlarını ne kadar zorladığını gördük. Sonuçta da gol verildi ve Chelsea öne geçti. Atalanta için soğuk bir düş etkisi yaratmış olmalı. Üstelik onların da Lukman'la bulduğu bir gol offside diye sayılmadı. Ama pes etmediler. Özellikle ikinci yarıda müthiş bir baskı kurdular ve aradıkları golü 55'te Scamacca ile buldular. O kafa golü, o ısrarın bir meyvesi gibiydi. Haklısın, o gol Atalanta'yı maça ortak etti ama bence asıl kırılma anı o değildi. Değildi değil mi? Değildi. Maçı koparan an De Ketelaere'nin o cüretkar şutuydu. Yani ona kadar takım oyununa sadık kalırken ceza sahası dışında topu aldığında herkesin pas beklediği bir anda inanılmaz bir füze çıkardı. Orada bir bireysel inisiyatif maçı aldı. O şutu izlerken ben inanamadım. Kalecinin bile hazırlıksız yakalandığı o kadar belliydi ki. Bir de topun Cucurella'ya hafifçe çarpması var. Bu şimdi şans mı yoksa şutun şiddetinden mi? İşte ikisi de var bence. Yani topun yön değiştirmesi tabii ki bir şans faktörü ama De Ketelaere o şutu o kadar sert ve kararlı çekmeseydi o şans faktörü hiç oluşmayabilirdi. Doğru. Bazen en iyi planları bile bozan şey işte böyle bir anlık deha ve biraz da talihtir. Atalanta bu sayede maçı 2-1 kazandı ve gruptan çıkma adına dev bir adım attı. Bir oyuncunun bireysel performansının maça damga vurmasından bahsetmişken rotayı Camp Nou'ya çevirmemiz lazım. Barcelona Frankfurt'u 2-1 yendi ama gecenin yıldızı ne Lewandowski'ydi ne de başka bir forvet. Sahneye bir defans oyuncusu Jules Koundé çıktı. İnanılmaz bir şey. Konde'nin 2 kafa golü atması aslında Barcelona'nın bu sezonki en büyük ve belki de en şaşırtıcı silahlarından birini gösteriyor bize. Duran top organizasyonları. Evet, bu çok netti. Yani Xavi takımın boy ortalaması rakiplerine göre düşük olmasına rağmen Konde ve Araujo gibi atletik stoperleri kornerlerde ne kadar etkin kullandığını bir kez daha kanıtladı. Bu sadece bir defans oyuncusunun skorerliği değil, bilinçli bir taktiksel tercihin sonucu. Belli ki çok çalışılmış. Üstelik maç hiç de kolay başlamamıştı Barcelona için. Knauf'un golüyle Frankfurt öne geçti ve bir süre oyunu domine ettiler. Ettiler. Hatta ikinci gole de yaklaştılar. Barcelona'nın da Lewandowski ile bulduğu bir gol offside'a pedaldı. Yani maç Frankfurt lehine dönebilirdi. İşte tam da bu yüzden Konane'nin golleri daha da anlam kazanıyor. Takım hücumda tıkandığında, akıcı oyunda pozisyon bulmakta zorlandığında bir duran top organizasyonuyla kilit açıldı. İlk golü ilk yarının sonunda atarak takımı soyunma odasına moralli götürdü. İkincisi de zaten galibiyeti getirdi. Bu galibiyet, Sarri'nin B planının ne kadar iyi işlediğinin bir göstergesi bence. Barcelona'da bir savunmacı kahraman oldu. Münih'te ise son sözü yine bir savunmacı söyledi, Jonathan Tah. Ama oradaki hikaye bambaşka bir geri dönüşte şekillendi. Bayern, Sporting karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazandı. O maçın dinamiği çok ilginçti. İlk 54 dakika boyunca Bayern Münih tek kale oynuyordu desek yeridir. Kesinlikle. Topa sahip oldular, pozisyonlar buldular. Hatta Harry Kane'in ceza sahası dışından çektiği harika bir şut direkte patladı.
Tam gol geliyor derken Sporting ilk ciddi atağında Ivan Fresnida ile golü buldu. Futbolun ne kadar garip bir oyun olduğunun kanıtı gibiydi. Allianz Arena bir anda buz kesti, değil mi? Aynen öyle ama o sessizlik pek uzun sürmüyor genelde Münih'te. Golden sonra sanki uyuyan devi uyandırmış gibi oldular. Önce 65'te Gnabry bir köşe vuruşunda skoru eşitledi. Sadece 4 dakika sonra ise 17 yaşındaki genç yetenek Lennart Kars sahneye çıktı. Özet metninde müthiş bir gol olarak tanımlanıyor ve gerçekten de öyleydi. Topu kontrol edişi, dönüşü ve vuruşu inanılmazdı. O gol Bayern'in sadece yıldızlarına değil, altyapısından gelen gençlere ne kadar güvendiğini de gösteriyor. Geriye düşmüş bir Şampiyonlar Ligi maçında 17 yaşındaki bir oyuncuya sorumluluk veriyorsun ve o maçı çeviriyor. Müthiş bir özgüven. Bu, büyük kulüp olmanın tanımıdır işte. Jonathan Tah'ın son golü de maçı tamamen bitirdi. Geriye düşmek onları paniğe değil, daha fazla konsantrasyonu itiyor. Geri dönüşler, sürprizler, taktiksel hamleler konuştuk. Ama bazı maçların kaderini de kaleciler çizdi. Bu hafta kalecilerin devleştiği anlar da vardı. Mesela Madrid'deki dev kapışmada Courtois'ın performansı ve Monaco'da Uğurcan'ın penaltı kurtarışına bakalım. İkisi de takımlarını maçta tuttu ama sonuçlar farklı oldu. Real Madrid-Manchester City maçıyla başlayalım. Real Madrid, Rodrigo'nun 281 günlük gol orucunu bozduğu golle öne geçince Bernabeu'da büyük bir sevinç vardı. Ancak maçın genelinde City'nin orta saha baskısı Real'in oyun kurmasını felç etti resmen. Ve işte o anlarda Courtois faktörü devreye girdi. Yaptığı kurtarışlar inanılmazdı. Yani mağlup oldular ama kalede o olmasaydı skor çok daha farklı olabilirdi. City, O'Reilly ve Haaland'ın penaltısıyla 2-1 kazandı ama Courtois takımını son saniyeye kadar oyunda tuttu. Kesinlikle bu maç Real'in kontra-atak gücünün hala yerinde olduğunu ama City gibi takımlara karşı ne kadar kırılabildiğini gösteren bir dersti. Şimdi bu performansı temsilcimiz Galatasaray'ın Monaco deplasmanıyla karşılaştıralım. Orada da bir kaleci kahramanlığı vardı. Uğurcan Çakır, Zakaria'nın kullandığı penaltıyı müthiş bir refleksle kurtardı. Evet, o an maçın Galatasaray lehine dönebileceği bir momentum yaratma potansiyeli taşıyordu. Takımına hayat verdi resmen. Ancak futbolda momentumu korumak da en az onu yakalamak kadar önemli. Uğurcan görevini fazlasıyla yaptı ama takım o rüzgarı arkasına alamadı. Alamadı maalesef. Monaco baskısını sürdürdü ve bir korner sonrası yaşanan karambolde Balogun'un golüyle maçı 1-0 kazandı. İşte bu iki maç. Çok iyi örnekler, yani kaleci performanslarının önemini ama tek başına yeterli olmadığını gösteren çok iyi örnekler. Courtois olağanüstüydü ama takımı kaybetti. Uğurcan penaltı kurtardı ama takımı yine kaybetti. Evet, çok ince bir çizgi var arada. Bazen bir kalecinin kahramanlığı zafere yetmiyor, takımın geri kalanının da o performansa eşlik etmesi gerekiyor. Bazı maçlar böyle taktiksel ve kalecilerin öne çıktığı mücadelelerken bazıları da adeta gol düellosu gibiydi. Tam bir kaos. Villarreal ile Kopenhag arasındaki 5 gollü maç tam da böyle bir geceydi sanırım. O maç tam bir gerilim filmiydi gerçekten. Daha 2. dakikada Kopenhag öne geçti, Villarreal yakaladı. 1 dakika sonra Kopenhag tekrar öne geçti. Nefes oldurmamışlar. Momentum'un sürekli el değiştirdiği, savunmaların gardını düşürdüğü bir mücadeleydi. Villarreal 2. kez beraberliği yakalayınca herkes maç bitti dedi. Ama son sözü 90'da Cornelius söyledi. Oyuna sonradan girip o golü atmak tam bir süper yedek etkisi. Kopenhag için unutulmaz bir galibiyet. Bir başka gollü maçta PSV ile Atletico Madrid arasındaydı. O da 3-2 bitti ama çok daha farklı bir hikayesi vardı. O maç tam bir stil savaşıydı. Nasıl yani? Bir yanda PSV'nin coşkulu, hücumu düşünen futbolu, diğer yanda Atletico'nun o sert, sonuç odaklı kimliği. PSV öne geçti ama Atletico sakin kalıp maçı 3-1'e getirmeyi bildi. Son anlarda PSV farkı 1'e indirse de Atletico tecrübesiyle maçı tutmayı başardı. Dortmund'un sahasında Bodo Glimt ile 2-2 berabere kalması da bu haftanın sürprizlerinden biriydi herhalde, Julian Brandt'ın 2 golüne rağmen. Evet, bu da gösteriyor ki Avrupa sahnesinde artık kesin favori diye bir şey kalmadı. En güçlü takımlar bile evlerinde beklenmedik puan kayıpları yaşayabiliyor. Bu da son haftanın heyecanını artırıyor.
Ve tabii tüm bu kaosun ve sürprizlerin ortasında bazı devler de işlerini ciddiyetle yapıp haftayı rahat galibiyetlerle kapattı. Aynen öyle. Arsenal, Club Brugge deplasmanında Madueke ve Martinelli'nin golleriyle 3-0'lık net bir galibiyet aldı. Juventus da kendi sahasında Pafos'u 2-0 yendi. O maçta milli oyuncumuz Kenan Yıldız'ın yaptığı asist, özellikle o ikinci golün hazırlığındaki çalımları ve pası potansiyelini bir kez daha gösterdi. Performansıyla göz doldurdu. Son olarak Liverpool'un Inter deplasmanındaki galibiyetine de değinelim. O maçta çok çekişmeli geçti ve son anlarda çözüldü. Bu tam bir Klopp tarzı Avrupa deplasmanı zaferiydi. Liverpool maçı domine etmedi ama oyunu kontrol altında tuttu, rakibi sinirlendirdi, boşluk vermedi ve tek bir anı bekledi. O fırsatta penaltıyla geldi. Evet, 88. dakikada geldi, Szoboszlai topun başına geçti ve o baskı altında hata yapmayarak takımına çok değerli bir 1-0'lık galibiyet getirdi. Bu şampiyonluk tecrübesinin bir sonucudur. Gerçekten de inanılmaz bir haftaydı. Geri dönüşler, Kunde gibi beklenmedik kahramanlar, Courtois ve Uğurcan gibi devleşen kaleciler, son dakika dramaları. Şampiyonlar Ligi grup aşamasının sonu adına yakışır bir şekilde hafızalara kazındı. Bu hafta bize şunu çok net bir şekilde gösterdi. Avrupa'nın en büyük sahnesinde zafer ile yenilgi arasındaki çizgi inanılmaz derecede ince. Maçların kaderi bazen bir antrenörün duran top taktiğiyle, bazen 17 yaşındaki bir gencin cüretkar vurusuyla, bazen de topun bir savunmacıya çarpıp yön değiştirmesiyle belirleniyor. Tüm bu maçları ve anları düşündüğünüzde VAR'ın milimetrik kararları, direkten dönen toplar, son saniyede gelen goller, bir oyuncunun bireysel dehası. Bu kadar denk güçlerin mücadelesinde takımların kaderini belirleyen şeyin ne kadarı haftalarca üzerinde çalışılmış bir strateji, ne kadarı ise o anki şans, momentum ya da basit bir hata. Bu denge sizce nasıl kuruluyor? İşte bu da size üzerinde düşünebileceğiniz bir soru olsun.